Korsanlar, lanetli altınlar, okyanusun en karanlık sularından gelen yaratıklar. Her karesini ezbere bildiğimiz sahneler. Ve tabii ki Kaptan Jack Sparrow. İlki 2003 yılında çıkmış, dünyanın en büyük franchise'larından biri olan 5 filmlik bir seri. Yaklaşık 4,5 milyar dolardan fazla hasılat elde eden, Hollywood'un kurallarını baştan yazan devasa bir fenomen. Dünyanın en sevilen serilerinden biri nasıl oldu da kendi yaratıcılarını yiyip bitiren bir canavara dönüştü? Johnny Depp ve Disney arasındaki savaşın gerçek kaybedeni kim oldu? Karayip Korsanları serisine ne oldu? Gelin pusulamızı geçmişe çevirelim ve bu serinin imkansız yükselişine, Disney'in açgözlülüğüne ve 9 korsan lordundan biri olan Kaptan Jack Sparrow'u nasıl harcadıklarına yakından bakalım. Hikayenin başına 90'ların sonuna gidelim. O dönemde Hollywood'da yapımcıların en çok korktuğu kelime korsandı. Çünkü 1995 yapımı Korsan Adası filmi o kadar büyük batmıştı ki stüdyosunu iflas ettirmişti. Kimse korsan filmi çekmeye cesaret edemiyordu. Disney'in elinde ise Disneyland'deki o meşhur tema parkı oyuncağı vardı. Karayip Korsanları. Yıllarca bunun filmini yapalım dediler. Ama kimse yanaşmadı. Ta ki yapımcı Jerry Bruckheimer ve senaristler hikayeye doğaüstü bir element katana kadar. Ay ışığında iskelete dönüşen lanetli korsanlar. Ama asıl kumar oyuncu seçimindeydi. Stüdyo yan rolleri sağlama almak istiyordu. O dönem Yüzüklerin Efendisi'yle dünya çapında bir yıldıza dönüşen genç kızların sevgilisi Orlando Bloom, demirci Will Turner rolü için biçilmiş kaftandı. Kadın başrol Elizabeth Swann için ise henüz 17 yaşında, kariyerinin çok başında olan Keira Knightley seçildi. Filmin kaderini değiştirecek kişi ise herkesin şüpheyle baktığı o isimdi: Johnny Depp. Johnny Depp senaryoyu okuduğunda karakteri klasik bir kahraman gibi oynamayı reddetti. Ona göre korsanlar 18. yüzyılın rock yıldızlarıydı. Rolling Stones'un gitaristi Keith Richards'ı örnek alarak sarhoş gibi yürüyen, kelimeleri yuvarlayan o efsanevi performansı ortaya çıkardı. Öykündüğü karakter Keith Richards ise serinin devam filmlerinde Kaptan Jack Sparrow'un babasını oynayacaktı. İlk görüntüler Disney merkezine ulaştığında yöneticiler çıldırdı. Johnny Depp'e filmi mahvediyorsun dediler. Depp'in ise cevabı netti: ya seçimlerime güvenin ya da beni kovun. Ve iyi ki kovmadılar. 2003'te vizyona giren Siyah İnci'nin laneti sadece Depp'in şovu değil, muazzam bir hikayeydi. Zaten Johnny Depp bu filmle Oscar adaylığı da aldı. Siyah İnci'nin laneti filminin kısaca konusundan bahsetmem gerekirse, Kaptan Barbossa tarafından kaçırılan Siyah İnci gemisi ve lanetli mürettebatı üzerlerindeki Aztek lanetini kırmak için son bir altın paraya ve o paranın sahibinin kanına ihtiyaç duyuyordu. O kan da Elizabeth Swann'in kanıydı. Swann'in aşığı demirci Will Turner ise çılgın korsan Jack Sparrow ile işbirliği yapmak zorundaydı. Basit, etkileyici ve kusursuz bir macera. Film dünya çapında 654 milyon dolar hasılat elde etti. Batar denilen film bir efsaneye dönüştü. İlk filmin başarısı Disney'in iştahını kabartmıştı. Hemen 2 devam filmi sipariş edildi. Hem de arka arkaya çekilecek 2 devasa prodüksiyon. Ölü Adamın sandığı vizyona girdi. Hikaye derinleşiyordu. Kaptan Jack Sparrow'un uçan Orlandalı gemisinin kaptanı Davy Jones'a bir kan borcu vardı. Ruhunu kurtarmak için Davy Jones'un kalbini sakladığı sandığı bulmak zorundaydı. Will ve Elizabeth ise bu maceraya sürüklenecekti. Bu filmde tanıdığımız Davy Jones karakteri sinema tarihinin en iyi görsel efekt işlerinden biriydi. Film gişede rekor kırdı. 1 milyar dolar barajını aştı. Bununla birlikte serinin de en çok gelir elde eden filmi oldu. Hemen bir yıl sonra 2007'de Dünyanın Sonu filmi geldi. Bu kez hikaye daha karanlıktı. Kahramanlarımız Jack'i kurtarmak için dünyanın öbür ucuna, Araf'ın içine gideceklerdi. Will ve Elizabeth'in hikayesi bu filmle beraber trajik ama tatmin edici bir şekilde sonlandı. Bu efsane üçlemenin yönetmeni Gore Verbinski gemiyi terk etti. Verbinski şu görüşü savunuyordu: Will Turner ve Elizabeth Swann'in hikayesi bitmişti. Jack Sparrow tek başına bir filmi taşıyacak ana karakter değildi ona göre. Yemeğe lezzet katan o baharat olmalıydı Sparrow. Baharatı ana yemek yapmaya kalkarsanız yemeğin tadı ona göre kaçardı. Orijinal üçleme zirvede bitmişti. Ve geldik çoğu kişinin tartıştığı ama hakkını teslim etmemiz gereken o filme. 4. film.
gizemli denizlerde. Will ve Elizabeth hikayeden çıktı. Artık yoklardı. Disney tüm yükü Jack Sparrow'a yükledi. Yanına da eski bir aşığı olan Angelica'yı yani Penelope Cruz'u koydu. Bu sefer konu neydi? Efsanevi gençlik pınarını bulma yarışı. Bir tarafta İspanyollar, bir tarafta İngiliz donanmasına katılan Barbossa, diğer tarafta ise tarihin en korkunç korsanı Kara Sakal ve kızı Angelica. Jack Sparrow ise 3 ateşin arasında kalmış, yine kendi çıkarını kovalayan bir haldeydi. Eleştirmenler filmi beğenmedi. O eski devasa gemi savaşlarını aradıklarını söylediler. Film izleyici tarafından çok sevildi. Özellikle deniz kızlarının olduğu o gerilim dolu sahneler çok beğenildi. Hakkını yemeyelim. Bu film 1 milyar doların üzerinde hasılat yaparak serinin en çok kazanan ikinci filmi oldu. Bu da gösteriyordu ki seyirci Jack Sparrow'u tek başına da izlemeyi seviyordu. Marka hala güçlüydü. Disney 4. filmin başarısından sonra tam 6 yıl bekledi. Bilirsiniz, bu tarz durumlarda genelde seriyi unutturmak isterler ve sonra da görkemli bir geri dönüş yaparlar. 2017 yılında 5. film Salazar'ın İntikamı vizyona girdi. Hikaye şu şekildeydi. Will Turner'ın oğlu Henry büyümüş, babasının lanetini kaldırmak için Poseidon'un 3 uçlu mızrağını aramaya başlamıştı. Ancak bu sırada şeytan üçgeninden kaçan ve korsanları yok etmeye yeminli hayalet avcı Kaptan Salazar, ki Javier Bardem seçildi bu rol için, Jack Sparrow'un peşine düşecekti. Kağıt üstünde yine harika duruyor. Ama perde arkasındaki işler felaketti. Çekimler sırasında Johnny Depp'in özel hayatı çöküşteydi. Avustralya'daki set, Depp'in elinin yaralanmasına, sete geç kalmalarına ve disiplin sorunlarıyla kaosa dönmüştü. Bu arada Johnny Depp'in elinin yaralanmasıyla birlikte set 2 hafta boyunca ertelenmiş ve Disney yaklaşık 5 milyon dolar da zarar etmişti. Film vizyona girdiğinde izleyiciler Jack Sparrow'da bir gariplik hissetti. O zeki, kurnaz korsan gitmiş, yerine sürekli sarhoş olan, şansı yaver gittiği için hayatta kalan yorgun bir adam gelmişti. Film bu arada yine de kâr etti ama serinin büyüsü biraz bozulmuştu sanki. Gemi su almaya başlamıştı. Sonra 6. film için çalışmalar başladı fakat o beklenen son. 2018 yılında Johnny Depp'in eski eşi Amber Heard'ün Washington Post'a yazdığı o meşhur makale yayımlandı. İsim verilmese de hedef belliydi. Bu yazıdan sadece 4 gün sonra Disney yöneticileri seriye yeni bir enerji getireceklerini söyleyerek Johnny Depp'in üzerini çizdi. Disney milyar dolarlık markasını korumak için markanın yüzünü gemiden dışarı attı. Sonrasını zaten hepimiz biliyoruz. Canlı yayınlanan mahkemeler, ortaya dökülen ses kayıtları, hayranların başlattığı milyonluk imza kampanyaları. Johnny Depp mahkemede haklı bulundu. Düşen itibarını geri kazandı. Ama Disney ile olan köprüleri çoktan yıkılmıştı. O meşhur ifadesinde ne demişti? Kısaca hatırlayalım isterseniz. Disney bana 300 milyar dolar ve 1 milyon alpaka ile bile gelse o seriye dönmem. Bu süreç içerisinde Disney ne yaptı derseniz tam bir panik havası hakimdi. Ve hala da hakim bu arada. Önce Margot Robbie'nin başrolde olduğu kadın korsanlara odaklanacak bir film duyuruldu. Sonra bu film iptal edildi. Sonra tekrar duyuruldu ve sonra tekrar iptal edildi. Daha sonrasında genç kadrolu seriyi yeniden başlatacak yeni hikayelerin, yeni karakterlerin olduğu bir fikir ortaya atıldı. Sonra bu da rafa kalktı. Disney Kaptan Jack Sparrow olmadan geminin yürüyemeyeceğini acı bir şekilde fark etti. Çünkü şunu gördüler. Karayip korsanları demek Kaptan Jack Sparrow demekti. Kaptan Jack Sparrow demek de Johnny Depp demekti. Peki Aralık 2025 yılına geldiğimizde durum ne derseniz, serinin yapımcısı Jerry Bruckheimer hala kapıları açık tutuyor. Johnny Depp ile Disney'i barıştırmak için elinden geleni yapıyor. Masada bir senaryo da var. Chernobyl ve Last of Us'ın yaratıcısı Craig Mazin'in yazdığı, Disney tarafından satın da alınan çok tuhaf ama harika olduğu düşünülen bir senaryodan da bahsediliyor. Ama Johnny Depp olmadan o film çekilir mi? Çekilirse de izlenir mi derseniz orası ise kesinlikle bir muamma. Karayip Korsanları bir Luna Park oyuncağından doğan, imkansızı başaran, milyarlarca dolar kazanan, Hollywood'un risk alarak nasıl zafer kazanabileceğinin kanıtıydı. Ama aynı zamanda bir stüdyonun altın yumurtlayan tavuğu kesip içindeki her şeyi son damlasına kadar sömürme hırsının da kurbanı oldu. Sizce seri geri dönmeli mi?
yoksa efsane olduğu gibi kalmalı mı? Düşüncelerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu tarz sinema hikayeleri için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Ufukta kalın.